Herkese merhaba. Sil baştan kodlama kanalına hoş geldiniz. Bugün dersimizde engelden atlama oyununu yapmaya çalışacağız. Bu oyun için bir tane civciv, bir tane yumurtamı seçtim ve arka plana da ben böyle bir arka plan koymuş oldum. Siz de kendiniz isterseniz birbirinden farklı arka planları ekleyebilirsiniz. İlk önce civcivden kod yazmaya başlayacağım. İlk önce benim amacım bulunduğum yerden civcivin yukarı doğru boş tuşuna tıkladığında zıplamasını ve aşağı inmesini sağlayacağım. Peki bunu nasıl yapıyorum? Olaylar sekmesine geldiğimde artık yeşil bayrağı tıkladığında kısmını değil de boşluk tuşuna tıkladığında kısmını seçmiş olacağım. Bakın ekranı büyüttüğümde buradaki yeşil yere üçgene tıkladığımda aşağı doğru indirdiğinizde klavye üzerinde bulunan bütün tuşlara siz farklı komutlar atayabilirsiniz. Tabii ki ilerleyen derslerimizde diğer komutları da işlemeye başlamış olacağız. İlk önce bizim amacımız civcivin bulunduğu yerden yukarı doğru zıplaması ve tekrardan aşağıya inmesini sağlamasını isteyeceğiz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Kontrol sekmesine geldim. Sürekli tekrarla değil, bu kez 10 defa tekrarla komutumu alacağım. 10 defa ne yapmasını isteyeceğim? Bulunduğu yerden yukarı çıkmasını isteyeceğim. Peki yukarı çıkarken ne yapacak? Y ekseninde, bulunduğu yerden Y ekseninden artı şekli bir artı yönlü bir artış olması lazım. Yani Y konumunu 10 birim değiştir şeklinde. Bakın bu komutu alıp buraya bıraktığımda ardından boş tuşuna bir defa bastığımda ne yaptık? Civciv hemen yukarı doğru zıpladı. Bir daha bastım. Bakın ne yaptı? Tekrardan yukarı zıpladı. Bir daha bastım. Bakın ne yaptı? Tekrardan yukarı doğru çıkmayı sağlamış oldu. Peki yukarı çıktı ama tekrardan aşağı inmesi lazım. Bu sefer ne yapacağım? Bu sefer yukarıdayken aşağı inmesi için Y konumunu artı yönlü değil eksi yönlü hareket ettirmem gerekecek. Bunun için de aynı komutu buradan ben kopyalayacağım. Altına bırakacağım ve 10 defa tekrarla kısmına geleceğim. Artı 10 değil eksi 10 diyeceğim. Ve kuklamı alıp buraya bıraktığımda bakın boşluğa bastığımda ne yaptı? Yukarı doğru çıkıp inebiliyor. Siz bunu isterseniz eğer 10 birim değil 15 birime eksi 15 birim şeklinde tıklayıp yapıp daha yukarı çıkmasını sağlayabilirsiniz. Veya daha yavaş çıksın insin deyip de buna mesela 12 defaya 12 defa derseniz boşluk tuşuna tıklarsanız biraz daha yavaş şekilde yukarı doğru gidip gelmiş olacak. Ve biz de bu sayede neyi sağlamış olduk? Kuklamızın bulunduğu yerden yukarı yönlü hareket etmesini sağlamış olduk. Peki burada küçük bir sıkıntı var. Çünkü oyunun ilerleyen aşamalarında belli kısımlarda durduğunda kuklamın her zaman için bulunduğu yerden başlamasını sağlamak için ben burada bir komut kullanmam gerekecek. Yani kukla mesela burada şu anda ama yeri gelecek burada oyun bitmiş olacak veya işte şurada oyun bitmiş olacak veya farklı yerde elimiz çarpıp bırakabildiğimizde biz her zaman boşluk tuşuna bastığımızda bulunduğu yerde değil de ilk ana doğduğu yerde de doğmasını isteyeceğiz. Bunu sağlamak için de önce kuklamı alıp doğmasını istediğim yere getireceğim ve şöyle bıraktım. Ardından hareket menüsüne geldiğimde burada x, y konumuna git yazan bakın x eksi 207, y eksi 122 konumuna git diyor bana. Bu bana şunu söyler arkadaşlar. Nerede olursa olsun kuklam her zaman bu komuta gelmiş, bu konuma daha doğrusu gelmiş olacak. Bakın bunu aldım, şuraya bırakıyorum. Bakın ne yaptı? Nerede olursa olsun tekrardan gelip doğduğu ana benim belirlemiş olduğum yerden doğuyor ve yukarı yönlü hareket etmiş oluyor. Güzel. Şu anda ben civcivim için gerekli olan komutları sağlamış oldum. Geldim yumurtam için hareketlere. Şimdi benim düşüncem şu. Ben istiyorum ki yumurta bulunduğu yerden yani şu ilk en sağ taraftan doğacak. En sol tarafa doğru ne yapmasını isteyeceğim? İlerlemesini isteyeceğim. Peki ilk önce geldim yeşil bayrağı tıkladığımda komut bloğumu aldım. Ve diyorum ki ilk önce bulunduğu yeri seçiyorum. Şöyle bıraktım ve hemen hareket menüsünden x 223 y eksi 135 konumuna git. Güzel. İkinci hareket olarak istediğim burada tabi birbirinden farklı hareket komutlarını sağlayabilirsiniz. Ancak ben bu kez burada biraz daha farklı bir hareket komutu sağlayacağım size. İstediğim yer burada şuraya kadar gelmesini isteyeceğim ben her seferinde. Peki buradan buraya her seferinde gelebilmesi için ben yumurtamı tekrardan aldım ve civcivin olduğu yere şöyle bıraktım. Ve diyeceğim ki yine çok güzel bir komut aslında bu. Hareket komutu. Bir saniyede
x2 eksi 229 y eksi 140 konumuna git diyor. Mesela ben bunu 2 yaparsam, 2 saniye dersem ve buraya bırakırsam, ben her yeşil bayrağı tıkladığımda bakın ne yapacak? Benim kuklam bir hareket etmiş olacak ve sanki böyle yürüyormuş gibi bir efekt olmuş olacak. Tabii siz bunu burada farklı hareketlerle 10 adım git gibi bir hareket değerleri koyup arka planda eğer ise de tekrardan aynı yere doğmasını sağlayabilirsiniz. Benim buradaki amacım size daha farklı komutların çalıştığını, nasıl çalıştığını göstermek arkadaşlar. Ardından kontrol menüsüne geldim ve buradan sürekli tekrarlı içerisine aldım. Çünkü ben istiyorum ki bu komutu yumurta sürekli olarak ne yapsın? Tekrarlasın. Bakın tıklıyorum yeşil bayrağı, artık benim yumurtam ne yaptı? Kendi haline git gel yapmaya başlamış oldu. Güzel. Şu anda ben neyi sağladım? Yumurtanın hareketini sağlamış oldum. Hemen buradan durdurdum. İstiyorum ki arkadaşlar yumurta civcive temas ettiğinde yumurtam kırılsın. Hatta şöyle bakalım, kostümlere geldiğimde benim burada bakın birbirinden farklı kostümlerim var. İsterseniz bu olabilir, isterseniz bu olabilir. Hatta bu olsun, kırılmış gibi olsun. Diğerlerini silelim. Burada 4 tane yumurta kuklam var. Ben istiyorum ki arkadaşlar yumurtam eğer civcive temas ederse bu kostüme geçiş yapsın. Peki ben bunu nasıl sağlayacağım? Kod kısmına geldim. Hemen eğer iseyi aldım ve hatırlarsanız algılama kısmından ne diyordum? Çık, yani civcive temas ettiğinde ne yapacak? Benim kuklam önce kılık değiştirecek. Yani siz buradan direkt B kılığına geç veya siz burada sonraki kostüm diyebilirsiniz. Ama burada en mantıklısı B kılığına geç diyeceğiz ve ardından ne yapacak? Tüm oyunu durduracak. Peki burada küçük bir ince bir detay var. Bu detay çok önemli. Nasıl önemli? Arkadaşlar eğer siz burada B kılığına geç dedikten sonra tekrardan yukarı kısmı A kılığına geç demezseniz yumurtam hep bu şekilde kırık kalacak. O yüzden ben yeşil bayrağı tıkladıktan sonra, hatta şöyle diyelim, yeşil bayrağı tıklayınca benim yumurtam hep A kılığına geçsin. Bakın deneyelim. Bak kaçtım bir defa. Ardından geldi, kırıldı. Bakın temas ettiği anda kırıldı. Yeşil bayrağı tıklıyorum, düz geldi. Kaçtım. Sıkıntı yok. Temas etti, kırıldı. Yani ben buradaki amacım temas ettikten sonra kırılsın ancak sürekli kırık bir şekilde kalmasın. Ve ben bu komutla birlikte bunu ne yapmış oldum? Sağlamış oldum. Güzel. Peki o zaman bir de neyi sağlayalım arkadaşlar? Bir de benim puanım olsun. Bir puan değişkeni birlikte ben her bölümü tamamladığımda diyelim. Her bölüm tamamlandığında artı bir puanı yazmış olalım. Değişkene geldim. Değişken oluştur diyorum ve buraya bir puan değişkenimi ne yaptım? Oluşturdum. Daha önce bana vermiş olduğu değişkeni buradan siliyorum ve her zaman hatırlarsanız ilk komutumuz puanı 0 yap şeklindeydi. Arkadaşlar şimdi bizim burada puan kazanma şeklimize bir bakalım. Hatta şöyle bir ekranı büyüteyim. Burada inceleyelim. Ben hangi durumda puan kazanacağım? Ben yumurtanın civcive değmediği durumda puan kazanacağım. Yani şöyle. Zaten yumurta civcive temas ettiğinde oyun bitiyor. O yüzden ben diyeceğim ki yumurta her buradaki konuma gelip buradaki işlem bittiğinde benim puanım bir artsın. Yani geleceğim diyeceğim ki X konumuna gitsin. 2,2 saniyede bu konuma gitsin. Ardından bu işlemler bittikten sonra puanımı bir arttırsın. Zaten temas ederse alttaki komutum çalışıyor ve bana ne diyor burada? Temas ettikten sonraki oyunu durduruyor ve kırık yumurta haline geliyor. Hadi bunu deneyelim. Yeşil bayrağı tıkladım. Yumurtam geldi. Yumurtadan kaçtım. Bakın ne yaptı hemen? Puanım arttı. Kaçıyorum. Puanım arttı. Kaçtım. Puanım yükselmeye başladı. Ve bakın yumurta temas etti. Yumurtam kırılmış oldu. Güzel. Peki bir de şöyle yapalım. Bizim mesela 10 puana veya işte 5 puana 10 puana geldiğinde ekrana bir yazı yazdırsın. Bunu diğer derslerdeki önceki derslerde hatırlarsanız yapıyorduk. Bir tekrardan bunun aynısını yapacağız. Bir kukla seç diyeceğiz ve buradan çizim diyeceğiz. Ardından T, yani buradaki text metin yazan kısmı geldim. Buradan ekranımı büyüttüm ve diyeceğim ki tebrikler, kazandınız dedim. Buradan fare okunu seçiyorum. Burası önemli. Fare okunu seçtikten sonra yazılımı şöyle büyüttüm ve ekrana geldim. Buraya şöyle ekranın içerisine koymuş oldum. Ve bakın
Şurada benim ne yapmış oldum? Yazım gelmiş oldu. Siz de buradan doldur kısmından yazının renklerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yazım kırmızı da kalsın. Hemen diyorum ki olaylar yeşil bayrağı tıkladığında. Şimdi bir kere ben oyuna başlar başlamaz ne yapacak? Kuklam, yani yazı kuklam gizlenecek, görünmeyecek. O yüzden görünüm sekmesine geldim. Gizleyi seçtim. Ardından diyorum ki sürekli tekrarlayı seçtim ve diyeceğim olay şu. Eğer özür dilerim. Eğer benim puan değişkenim kaça, mesela diyelim ki hadi kolay olsun bu seferlik 5 diyelim. Benim puan değişkenim 5'e eşit olduğunda ilk önce ne yapsın? İlk önce ne yapsın? Görünüm kısmından yazıyı göstersin. Ardından kontrol sekmesinden oyunu komple ne yapsın? Durdurmuş olsun diyelim. Bakalım bir deneyelim nasıl olacak. Bakın hemen geldi. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Kaçtım. Puan biriktirmeye başlıyorum şu anda. Bakın 5 puan olduğunu ne yaptı? Tebrikler, kazandınız yazısı bana yazmaya başladı ve kuklam temas ettiğinde bakın ne oldu? Kırılmış oldu. Peki arkadaşlar, bu durumda benim aslında şu an oyunum bitti. Ama ben burada oyunu biraz daha farklılaştırabilirim. Peki nasıl ben bunu farklılaştıracağım? Mesela benim sadece bir tane yumurtam olmasın. Benim birden fazla yumurtam olsun ve ben birden fazla yumurtayla işlem yapıyor olayım. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu çok çok kolay. Yumurta yazan kısma geldim. Sağ tıkladım. Kopyasını çıkart dedim. Ben bu kopyasını çıkart dedikten sonra arkadaşlar ne yapacak biliyor musunuz? Aynı yumurtadan bir tane daha kukla yapacak ve yeşil bayrağı tıklarsam aslında benim burada 2 tane yumurtam var. Bakın bu bir tanesini tuttum, çektim, bıraktım. İkincisi başladı. Zaten dikkat ettiyseniz ikisinin de başlangıç ve bitiş konumları aynı olduğu için, süresi de aynı olduğu için buradaki olay ne oluyor? Yumurtam ikisi üst üste gelmiş oluyor. O yüzden benim ikinci oluşturduğum kuklayı ne yapmam gerekecek? Benim 1 saniye kadar beklenmesini sağlamam gerekiyor. Eğer ben burada 1 saniye bekletmezsem ikisi üst üste gelmiş olacak. Bakalım şimdi yeşil bayrağı tıklayalım. Bakın ne yapıyor? Yeşil bayrağı tıkladığımda benim yumurtalarım geliyor ve ben burada puanlar biriktirmeye başlıyorum. Buradaki olay da aslında bu şekilde. Hatta buradakini gelip böyle bir 10 diyelim. Yeşil bayrağı bir tıklayalım. Bakın geliyor. Kaçıyorum. Ve bakın ben burada hızlı hızlı aslında oyunlarda puan toplamaya başlamış oldum. Güzel. Ne yaptı? Civciv yumurtamdan kaçtı. Hızlı hızlı puanları toplamış oldu. Peki o zaman hadi ikinci bir değişken daha ekleyelim. Böyle oyunumuzu biraz daha böyle nasıl diyeyim size, heyecanlandıralım. Çizim ekranına geliyorum ve istiyorum ki benim sürem olsun. Tıkladım. Süreniz doldu desin. Yeşil bayrağı fare kısmına geldim. Ekranımı şöyle büyüttüm. Süreniz doldu yazısını şöyle ortaladım. Kod kısmına geldim. Tebrikler yazısı görünür kalmış. Tekrardan gizledim. Süreniz doldu kısmına geldim. Aslında hemen hemen diğer komutla aynı. Nasıl yapıyorduk? İlk önce gizle diyorduk. Ardından sürekli tekrarla. Eğer ise ne olacak? Eğer benim süre değişkenim, tabii benim önce bir süre değişkenim olması lazım. Ben şu an neyi unuttum? Süre değişkeni oluşturmayı unuttum. Hemen geldim, bir tane süre değişkeni oluşturuyorum ve ben buradaki süre değişkenini alacağım. Şöyle ekranımın sağ kısmına oluşturacağım. Diyeceğim ki benim süre isimli değişkenim eşit olur ise, mesela diyelim ki kaç saniye olsun? Hadi 20 saniye. Ama burada şey olması lazım aslında, bir orantı olması lazım. Yani puan toplamayla mesela 10 puan ortalama kaç saniye toplar bir kullanıcı? Bunu da düşünmek lazım. Mesela diyelim ki her 2 saniye bir geliyor ya. Ortalama işte 15 saniyede bence bu kullanıcı 20 tane puanı e, 10 puan, özür dilerim, toplamış olur. Çünkü bizim burada 2 tane yumurtamız var. O yüzden 15 saniye süre koyacağım. Ve diyeceğim ki süre değişkenim 15'e eşit olduğunda ne yapsın? İlk önce gizli kısımdan görünsün. Yani artık bir ekrana çıksın. Ve kontrol sekmesinden tümünü durdur diyelim. Ardından yeşil bayrağı tıklıyorum. Bakın şu anda
bir sıkıntı var. Çok güzel. Bu sıkıntı ne? Şimdi şu anda sizden arkadaşlar videoyu durdurup bu sıkıntıyla alakalı, bu sorunla alakalı bana yazmanızı isteyeceğim. Ve ben aslında 2 saniye sonra bu sorunu anlatacağım. Ama sizden ricam bu anda yazıyı durdurup, videoyu durdurup bana bunu anlatmanızı, yorumlar kısmına yazmanızı isteyeceğim. Arkadaşlar biz şu anda video dersimizi işlerken süre kısmını oluşturduk. Ancak biz sürenin akışını sağlamadık. Peki biz nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki ilk önce benim sürem kaçtan başlaması lazım? Süre kısmını geldim. Benim süremin mesela diyelim ki 15 saniyeden başlaması lazım. Benim burada yaptığım hata bu. Süre 15'ten başlayacak ve sürem sıfıra geldiğinde oyun duracak. Peki nasıl azaltacağız? Hemen süre değişkenini 1 kadar değiştir yazıyor bakın. Buradan +1 değil -1 kadar değiştireceğiz ve hemen kontrol sekmesine gelip 1 saniye bekle demiş olacağız. Yani şu an benim artık sürem 15'ten başlayıp birer birer azalarak sıfıra kadar inmeye başlamış olacak. O zaman hadi deneyelim. Yeşil bayrağı tıkladım. Yumurtalar geliyor bakın. Bir yandan sürem azalıyor. Bir yandan puanım artıyor. Bakın. Şu anda puanım arttı. 10 oldu ve sürem 4'te kaldı. Yani ben burada aslında 10 puan değil de işte 20 puan dersem siz de burada süreyi sıfıra denk gelip süremiz dolduğu şeklinde kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tabi daha da zorlaştırmak istiyorsanız buradan kopya çıkarıp mesela 1 saniye bekle demiştik az önce. Diğeriyle bitişik olmasın diye bu sefer 2 saniye bekle deyip arka arkaya gelen 3 tane yumurta da sağlayabilirsiniz. Bakın geliyorlar yumurtalar. Bakın şu anda böyle daha farklı bir işlem sağlayabilirsiniz. Veya 2 saniye değil de 1.5 diyebilirsiniz. Çünkü burada bir üst üste gelen yumurtalar oldu. Onu fark ettik. Bakın ne oluyor? Bu oyun biraz daha aslında zorlanmaya başlamış oluyor. Sizler de kendi evinizde bununla alakalı çalışma yaparken birden farklı 2'den 3'ten fazla yumurta ayarlayarak kendiniz daha da zorlu hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak oyunumuz bu şekilde. Sizden küçük bir ricam bulunacak arkadaşlar. Evde kendiniz yaptığınız oyunu videoya çekip bana gönderirseniz veya videoya çekip hocam ben paylaşmak istiyorum derseniz short kısmınızda isminizle birlikte ben de videolarınızı paylaşmak istiyorum. Yani benim buradaki amacım aslında sizin de gelişiminizi diğer arkadaşlarınıza göstermek. Çünkü biliyorsunuz yazılım sektörü her an gelişiyor, her gün gelişiyor. O yüzden sizin de geri kalmamanız lazım. Arkadaşlar sizden ricam video izledikten sonra kendiniz de bir evde oturup 10 dakikada 15 dakikada kendiniz bu tip oyunları hazırlayın. Ardından bana göndermiş olun. Ben de sizle birlikte bunu paylaşmış olurum. Hocam ben nasıl video çekeceğim bilmiyorum derseniz de alt kısma yorum yazın. Ben size ulaşıp ben size gerekli bilgiyi nasıl yapacağınızı anlatırım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok eğlendim video çekerken de. Ben de çok da keyif aldım arkadaşlar. Mutlaka bir yorum bırakmanızı ve beğenmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Bay bay.